Merhaba arkadaşlar. Merak edilen ve incelemesi beklenen motor Regal Raptor Daytona 250 V, yani V blok motorla karşınızdayız. Yeni bir canavar yapmışlar diyebiliriz. Motorun detaylı incelemesine geçmeden önce böyle kendi çizgisini koruyarak biraz daha kaliteli bir motor yapmışlar diyebilirim. Bundan önceki motorumu tamamen özel tasarlamıştım. DD2 350 E6, yani 350'lik Spider'dı. Bu motorlarda en çok sevdiğim olay maşanın ileride olmasıydı. Keşke bunda da ileride yapsalarmış. Ama neyse, en azından beklenen V bloğu sıralı blok yerine koymuş olmaları bir avantaj. Yaklaş böyle. Ekrandan başlayalım. Göstergeden. Şimdi bir gösterge yapmışlar. Fakat bu göstergenin tribini nereden sıfırlayacağız? Nasıl sıfırlayacağız? Bununla alakalı herhangi bir şey göremedim. Şimdi motorun blok kısmına gelirsek. Blok 250'lik motorlarla aynı. Daha çok şeyi andırıyor. 535 Yamaha Virago. Onun bloğunu andırıyor. Kafa yapısı, bloğun şekli. Direkt 535'i getirip buraya koymuşlar gibi bir görüntüsü var. Şu alanın içi tamamen boş arkadaşlar. Önceden burada hava filtresi falan vardı. Şimdi tamamen boş. Şu kasanın karşı tarafında akü var. Onun haricinde motorun içi boş. Bunda alışık olduğumuz eski Regal Raptor'larda şu olay vardı. Şu alt kısımda iki tane plastik süspansiyon, yani amortisör vardı. Şimdi bundaki amortisörü tam şuradan ana şase üzerinden arka şu salıncağa bağlamışlar. Normal yay amortisör var bunda. Biraz sert, onu ben düzelteceğim. Biraz yukarı kaldırmışlar. Şuralar tamamen plastik. Plastikleri eski Raptor'lara göre bayağı bir dandik. Bunlar plastik. Motor blok metal. Burası metal. Bunlar yine plastik. Nikelaj yapılmış plastik. Depo tam 13 litre yakıt alıyor. Şimdi şu yavrulardan az önce bizi karşılayan ortalama 15 tane var. Bunlara da mama getireceğiz biraz sonra. Etrafımızı sardılar. Gel böyle bu tarafa. Şimdi motorla 200 kilometre bir yol yaptım. Egzoz sesi fazlasıyla tatmin edici. Yani ciddi anlamda şöyle söyleyeyim, ben kendim İzmir'de egzoz yaptırmıştım 350'ye. Onun verdiği sesin bir tık altını veriyor ama çok güzel bir sesi var. Motor ara hızlanmalarda 1, 2 ve 3. viteslerde çok aşırı seri. 4. viteste de zaten fazlasıyla bunu size yansıttırıyor ama 5. vitesin üstüne çok fazla çıkmadım. Motor rodajda olduğu için fazla zorlamaya gerek yok dedim. Şimdi ben bunun bazı tanıtım videolarında şurada gördüm. Arma gördüm. Muhtemelen benim motora koymayı unutmuşlar. Ya da gelişi güzel bir şey taktılar, bilmiyorum. Hava manifoldları, boğazları çok yumuşak yapılmış. Bu ciddi, kaliteli bir şey, fakat yine de tatmin etmiyor. Motoru da henüz tam 205 kilometre falan kullandım. Şurayı bir yaklaştır. Burası ortalama 60 kilometre yağmurda geldim. O sürtünmeden burası nikelajı kayboldu. Yani nikelajın ne kadar kalitesiz olduğunu görebilirsiniz. Zaten servise gittiğim zaman
Değiştirme talebinde bulunayım diyeceğim de gelen de yine aynısı olacak. Muhtemelen bütün nikelajları söküp tekrardan kendim kaplattıracağım gibi görünüyor. Üst alt kapaklar dahil. Akü burada. Bir vidayla kapatılıyor. Şimdi fren sistemlerine gelirsek, daha doğrusu önce ön tekerden başlayayım ben. Şimdi çift diskli öncekiler, bunlar tek disk. Şimdi az önceki yazı olayından şimdi buraya bağlamak istiyorum. Diskin bir tanesi sağ tarafta, sol tarafa disk yerini koymuşlar. Büyük ihtimalle diski yapmayı veya da buraya koymayı unutmuşlar gibime geliyor. Taktırmak isteyen arkadaşlar ikinci diski ve kaliperi taktırabilirler. Şöyle dönelim. Frenler yeterli mi? Evet, yeterli. Fakat bu motordaki en büyük eksiklik fren sistemine ABS koyulmamış olması. Hani fren kaliperlerinin üzerinde ben bir marka göremedim. Yani teknik olarak da çok araştırmadım motoru. Motoru kendim biliyorum zaten. Bunu İstanbul'da Maslak Motor'dan aldım ben. Bursa'ya kadar birçok yeri aradım. Ellerinde kırmızı renk kalmadığı için bir tane Maslak Motor'da buldum. Bir iki tane de Anadolu'da yer vardı. Bir de Antalya'da. Onlara da gidemeyeceğim için gidip Maslak'tan direkt ödeyip aldım. Bugün derken ben bu motoru alalı 3 gün 4 gün oldu. Bugünkü fiyatı 119.000 TL. Ayın 14'ü. İzmir'de birkaç tane yerde gördüm. 124.000'e falan veriyorlar. Zaten İzmir'de bir gariplik var motor fiyatlarında. Onu da anlamış değilim. Şimdi dönelim. Egzoz tarafından devam edelim. Veya da frenlerde mi? Kontaktan devam edelim. Standart kontağımız. Şu garip iki anahtarı neden koyarlar? Bir türlü anlamış değilim. Yani şu anahtarla bu kontağı açıyor olmamız bizim için fazlasıyla yeterliydi. Fakat bu disk kilidi anahtarıyla bu motoru direkt böyle açabiliyorsunuz. Şu ikinci anahtar ne işe yarıyor diye merak eden arkadaşlarım olabilir. Burada direksiyon gidon kilidi var. Bunu kilitlemek için. Gidonu kilitledik. Şimdi tekrardan açalım onu bir. Onun haricinde depo. Bu motorda zaten en fazla beğendiğim şeylerden bir tanesi depoydu. O eski dandik depo kapağından ziyade yeni bir kapak koymuşlar. Elimizde kalmıyor olması çok güzel. Bu anahtarla hem depoyu hem de disk kilidini halledebiliyoruz. Yani kalitesiz mi diyeceğim malzeme? Hayır, gayet de kaliteli. Şimdi yarın bir gün bunun inceleme videolarını yapacaklar. Regal şöyle kötü, böyle berbat, şöyle berbat diyecekler. Şimdi bu inceleme videosunu izleyen arkadaşlarım, özellikle size şunu söylemek istiyorum. Adam milyonluk motora biniyor. Özel motor yaptırıyor. Alay etmek için geliyor bu motorla, yok şöyle dandik mi? Hayır efendim, dandik değil. O adam biraz üst seviyede. Standart, gayet kaliteli. Ya bu benim ilk motorum değil. Pandemi başladığında 26.000 liraya falan satmıştım. Onun da resmini bulursam ekrana koyacağım yine. Var, şeyde var. Yani tamamen özel yaptırmıştım. Beyaz, kadife beyazdı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir renge boyattırmıştım ben onu. Yani motoru kalitesiz diye görmeyin arkadaşlar. Tamam, muadillerine göre ucuz. Yani tutup bir Japon gibi veya da bir Honda'nın, Suzuki'nin veya da ne bileyim Yamaha'nın motorlarıyla bunu kıyaslamak mantıksız olur. Çünkü aynı klasmanda mücadele edecek motorlar değiller. Kendi sınıfındaki, kendi motorlarla her türlü savaşa da girer, yola da gider. Yani ben tek solukta
o beğenilmeyen motorla Adana'dan geldim arkadaşlar. Yani 350'lik Regal Raptor'la. Böyle soğukta ellerim dona dona, gidonlarda buzlar sarkıyordu. Buralarda sarkıklar oluşmuştu. Öyle Adana'dan geldim. Şimdi dönelim. Bu ayak peglerini çok güzel yapıyorlar fakat şu arada ortalama bir 5 santimlik bir mesafe var. Bu 5 santimlik mesafeyi biraz daraltıp içeri alabilirlerdi. Bu sol taraf için yine aynı. Motor çok aşırı geniş. Şasisi değişmiş motorun. Yani koltuğu falan kaldırmadan içeride neyi değiştirmişler onu bilmiyorum ama onları da ayrıntılı olarak ya yarın ya da bir güne tekrardan kontrol edeceğim. Egzoz dediğim gibi muhteşem. Yani bu motorun sesini verebilecek en iyi egzoz diyebilirim. Yani kendi o zamanlar 2500 TL, 2,5 milyar diyeceğim, hep eski paraya gidiyorum. 2500 TL'ye yaptırdığım egzozdan, yani açık egzozdan orijinali daha iyi ses veriyor. Şimdi egzozda revize yapacak arkadaşlarım için şurayı yaklaştırabilir miyiz? Dur yavrum, gel böyle. Şöyle bir geç. Bıdı 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 bıdı. Bugün fark ettim. Bunun montajını yapanlar da yani öyle bir dandik iş yapıyorlar ki insanlığı gerçekten motordan soğutuyorlar. Bunu az önce fark ettim. Şurayı bir yaklaştır. Bak. Yani boğazları sıkmamışlar. Bu motoru kullanıcılar için çok iyi bir şey. Sadece boğazları değiştirerek bu motoru egzoz şu tüpleri, bu arada bunlar E13 dedi DD250V için özel üretilmiş bir egzoz arkadaşlar. Sesleri muhteşem. Boğazlardan sadece birer tane tüp taktırarak bu sesi inanılmaz bir hale getirebilirsiniz. Arka lastik 160'a 80'e 16. Markasına bakmadım. Markasına da bakalım. Naylon marka arkadaşlar. Standart. Naylon marka, evet. Maksimum taşıma kapasitesi 462 kilogram olarak üzerinde belirtilmiş. Dubleks lastikler 160'a 80'e 16. 170 veya da 180 gibi bir lastik takabilir miyim diye ilk aklıma gelen şey oydu. Muhtemelen takamayacağım çünkü sol tarafta zincirden engel geliyor. Şimdi ön lastik benim Raptor'da orijinaldi. O çok inceydi fakat bu bayağı bir kalın. 90'a 90 20, yani 90 90 21. Bunlar da naylonun arkadaşlar. Standart ürettikleri lastik. Fakat çok yumuşak lastikler. Şimdi ben ortalama 65-70 kilometre ilk aldıktan sonra İstanbul'dan Kocaeli'ye sağanak yağmurda geldim. Yani bir defa böyle frene abandım, kayıyor. Yani kaymaları sıkıntı. Bugün de birkaç yerde denedim. Yine kaydırdım. Lastik ısınınca yolu tutuyor. Ama kayıyor yani. Şimdi bende şey de var. Dominar da var. ABS var. Yani zıp diye oturuyor yani. Bunu bir türlü çözemedim ama motor ilk defa Regal'i bu kadar çok sevdim yani. Kaliteli motor yapmışlar, öyle söyleyeyim. Öyle kalitesiz falan diye yarın bir gün çıkacak bir sürü zibidik motoru kötüleyecek. Vay efendim şöyleydi, yok bu böyleydi, yok şunu kullanmışlar. Hayır efendim. Motor gayet güzel ve kaliteli. Alüminyum alaşımlı jantlar çok iyi. Ben onlara kaplama yaptırmıştım öncesinde. Şimdi şöyle gelelim. Arka fren olayına dönecek olursak, arka frene 2 tane kaliper koymuşlar. Bunun mantığı nedir bilmiyorum. Yani pek de akıllıca bir şey mi değil mi onu bilmiyorum. Fakat çelik fren hortumları kullanmışlar. Ve bu ana boğazdan buraya kadar, yani buralardan değil, şişme yapıp yapmaması için değil.
şeyden kütükten çıkıyor buraya kadar. Çelik hortumla geliyor. Bu aşırı kaliteli bir şey bu. Kaliper 2 tane. Tek frenle ikisini birden kontrol ediyorlar. Oradan da fren kütüğünden çıkan iki boru iki haliyle arka kaliperlere geliyor. İşleyiş kısmında içinde kullandıkları şeyde balatalar tam markaları nedir bilmiyorum. Yani üzerlerinde de yazmıyor neyi kullandılar, neyin markası bunlar. Teknik incelemesini yapmadım. Tekniğine de bakarım, detaylı bir şekilde açıklarım. Şimdi motoru aldığınız zaman arkadaşlar, az önce benim bu egzozu fark ettiğim gibi, az önce fark ettim. Motor şu anda 200 kilometrede. Motoru kontrol edin. Bütün vidalarına kadar kontrol edin. Neden diyeceksiniz? Dün fark ettim ama müsait olamadığım için. Şimdi zincir gergisini yanlış yapmışlar. Bu taraf 2.5'ta, ora 1'de zincir gergili. Motor muhteşem dengeli bu arada. Ciddi anlamda. Şimdi ben Dominar'da kullanıyorum. Sağ çekme olayı var onda. Egzozdan falan diyorlar, alakasız. Ama onun haricinde hiçbir problem yok. Dönüp baktığımız zaman yani çok güzel motor yapmışlar. Hızlanması, yolda gidişi, sesi kullanıcıyı ileri derecede tatmin edebilir. İleri derecede tatmin edebilir. Gelelim böyle buraya. Şuradan şu iç taraflara doğru bakalım. Şimdi lastiği büyütmek istiyorum dedim. Fakat sağ tarafta çok boşluk varken burada zincire 1 santim gibi bir boşluk var. Zincirde bayağı gergin. 1 santim gibi bir boşluk var. Lastiği büyük ihtimalle genişletme olayı düşünülebilir. Ayak pekleri her zamanki gibi standart. Sadece bu yenilere böyle topuzlar koymuşlar. Koruma topuzları. Yani Regal'in kalitesi yani. Öyle söyleyeyim. Fren çok iyi tutuyor fakat lastikler kayıyor. Kaliteli lastik kullanılabilir. Öneririm. Yani özellikle öneririm. Kombine bir şekilde arkayla önü kullanıp ve fren mesafenizi koruduğunuz sürece her türlü güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bu tarafa yaklaşalım. Motor boşta değil mi? Buradan köprüye kadar gitmesin. Şimdi bir USB girişi yapmışlar buraya. Tam burada. Bir de gösterge ışığı var. Yeşil çalışıyor diye. Bu çok iyi düşünülmüş bir şey. Gerçekten iyi bir şey. Bu da direksiyon kilidi. Az önce göstermiştim zaten. Spider'lar gibi dar bir sürüş alanı yok arkadaşlar. Normal herhangi bir yolda tek turda bu motorla dönebiliyorsunuz. Gidon tam tur. Şu anda tam turda zaten. Tam tur dönüyor. Şeye gelelim. Ekrana gelelim. Motoru yatırdığım için biraz meyilli bir alanda. Gösterge benzin 0 görünüyor. Şu anda tam 209 kilometrede. Fakat yok. Ne diyeyim size? Bir kalite yok. Ekranın dışarıda görüntüsü çok iyi. Öyle donma falan yapmıyor. Fakat bu nasıl sıfırlanacak? Yani Trip 2 var mı? Kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? Bunların hiçbirini göremedim. Yani araştırma fırsatım da olmadı. Şimdi fara gelelim. Far gece sürüş yaptım aslında ama otobanda geldiğim için tam anlayamadım. Değişik bir far sistemi koymuşlar. Şimdi şöyle yakalım. Nerede o? Selektör. Selektörü aşağıdan yapıyor. Üst taraftan uzunları yakıyor.
çalışmadığı için yakmıyor muhtemelen. Evet. Ama yeterli mi derseniz pek yeterli olacağını zannetmiyorum. Işıklar şu anda bile zayıf. Çünkü kendi motorumda gayet baktığın zaman göze alan bir şekli olacağını zannetmiyorum. Bu da plastik sanırım. Cam değil. Tianlı diye bir marka sanırım. Buraya da şeylerini kazımışlar. Yani mika plastik burası. Far gövdesi metal. Gösterge plastik. Altı plastik. Sinyaller yeterli. Standart sinyaller. Şöyle göstereyim bir. Yani boğazları falan gayet yumuşak ama ne kadar süre sonra sertleşir bunlar, ona bakmak gerekiyor. Şunu da şöyle alayım. Arka sinyaller de yine aynı. Başka motorda anlatacak ekstra ne var? Fren geçişleri, fren diyorum, vites geçişleri. Vites geçişleri çok iyi. Muhtemelen içindeki yağ kalın olduğundan dolayı 1, 2 ve boşta biraz zorlanıyor. Muhtemelen orası da yağlanması gerekiyor. Onları yağlayacağım. Ondan sonra geçişlerine ilk yağı değiştirdikten sonra 1000 kilometreden sonra detaylı bir şekilde bakıp inceleriz. Motorun gaz tepkisi fazlasıyla iyi. Şimdi henüz sisi bar takmadım. Daha doğrusu bulamadım. Sisi bar hallettikten sonra şimdi çocuklarla ve hatunla bindik. İkinci viteste, hatta üçüncü viteste bile bir kasisten falan geçtikten sonra hafif gaz açtığın zaman arkadaki adam gidiyor. Yani gaz tepkisi çok iyi motorun. Ciddi anlamda iyi. Yani bu her viteste bunu hissettiriyor. Son hız sitede 120 olarak görünüyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyor da olabilirim. Düzeltebilirsiniz. Tekniğini tamamen araştıracağım. Ondan sonra yeni bir video çekerim. 1000 kilometrede bakımını falan da çekeriz. Nasıl oluyor, ne yapıyorlar. Yani yapacakları pek bir şey yok. Şimdi motorda herhangi bir sıvı soğutması yok. Bunu bir bilin. Hava soğutmalı motor ne kadar sağlıklı diye soran arkadaşlarım olabilir. Hava soğutmalı motor ciddi anlamda sağlıklı arkadaşlar. Şimdi ben 535 de kullandım. Bunun 350'sini de kullandım. Yani herhangi bir problem yaşamadım. Bunda da yaşanacağını zannetmiyorum. Çünkü motor bu hissi veriyor. Bindiğiniz zaman şimdi malum sitede ve Facebook'ta falan motorun şöyle biraz geriden çek, motor görünsün ki anlasınlar motorun ne kadar büyük olduğunu, veya da şöyle ben bir motorun üzerine bineyim. Anam anam anam. Motor tahmin ettiğinizden büyük arkadaşlar. Yani cüsseli bir motor. Şimdi resimlerde falan görüyor olabilirsiniz. O sitelerde, malum sitelerde falan görmüş olabilirsiniz. Yani ciddi anlamda büyük. 190 kilo net ağırlığı var. Depo 13 litre alıyor. Şimdi ben 13 litreyle tam doldurtturdum. Tam 13 litre. Yani silmeye az kalmıştı. 12,96 falan aldı. Onunla 209 kilometre yol geldim. Şu anda 3, toplamda 5 çubuk var. 3 çubuk kalmış. Bununla da nereden baksan bir ışık yanıp sönmeye başlayalı gene bir 150 kilometre, 160 kilometre giderim diye düşünüyorum. Yakıt konusunda çok iyi geldi bana. 250'lik Dominar'ım var. Az önce de söyledim. Yakıtı onunla kıyaslarsak aynı diyebilirim. Gerçi onu biraz sert kullanıyorum. Bu rodajda olduğu için buna biraz hırpalamadan davranıyorum. Motorun selesi 84 veya da 86 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Boyum 1.70 bu arada arkadaşlar. Ayaklarım tam seleden otururken ayağımın tabanı iki taraftan da yere değiyor. Şimdi bu motoru de söyledim ya, amatörü muhtemelen benimkinin açık biraz yukarıda, bunu
söktüğüm zaman ayarlamaya çalışacağım. Vidalı göbekli yapmışlar. Onun ayrıntılarını da paylaşırım sizlerle yine açtığım zaman. Muhtemelen yarın da onu egzozu, teker ayarını falan yapacağım. Kütüklere gelelim. Yaklaş. Şimdi motor açık. Buraya kütüklerde değişiklikler yapmışlar. Şimdi sağ kumanda kütüğünde Eco diye bir tuş koymuşlar. Yani ben bu 209 kilometrenin bir bölümünü Eco ile bir bölümünü şeyle yaptım da Eco'da muhtemelen biraz daha hız fark ediyor. Burası zaten stop kontağımız. Acil stop olarak geçer. Burası çalıştırma. Burası farlarımız arkadaşlar. Far. Yağ kütüğü yine aynı. Aynalar arkayı çok güzel gösteriyor. Sol kütükte diğerlerinde olmayan bir şey var. Park sensörü arkadaşlar. Yani park tuşu sağ sol sinyalleri arka ön hepsini yakıyor. Şeyi nedir onun adı? Sağ sol sinyal. Fakat bunları eldivenle kullanırken çok yakın yapmışlar. Şimdi ufak bir itiyorsunuz ileri geçiyor, sağa çekiyor. Hani biraz alışmak lazım bunlara. Şu geçiş alanı çok kısa ama gayet güzel. Korna çok iyi. Şurada selektör tuşu var. Selektör tuşunu biraz farklı boyutta ve uzunlukta yapmışlar. Biraz hızlı basınca kırılabilir mi bilemiyorum. Ama şu anda kullanışı gayet iyi yani. Elciklere gelecek olursak, elcikler fazlasıyla kaliteli arkadaşlar. Şimdi F püf diyen arkadaşlar olabilir. Yarın bir gün diyorum tekrardan size. Yani enteresan böyle videolar çeken arkadaşlarım olacak. Şimdi çok kaliteli, yani kaliteli derken tutup da bir 1 milyonluk Harley'deki veya da 700 bin liralık Harley'deki malzemeyi bunda aramak zaten biraz akılsızlık olur. Veya da ne istediğini bilmemezlik olur. Ne kadar ekmek o kadar köfte olayı arkadaşlar. Şu anda bundan ucuza bir chopper alabileceğiniz ve bu gösterişi, bu hazzı size yaşatacak bu fiyata bir motor yok. Ciddi anlamda yok. Şimdi chopper gidon. Muhtemelen 30 santim bu. Açısı çok iyi. Aynaların konumları çok iyi. Titreşim aynalarda umduğumdan az arkadaşlar. Nasıl diyecekseniz onu bilmiyorum ama şu alt kısma şey koymuşlar. Titreşim önleyici. Blokların etrafında da var o titreşim önleyiciler. Ön tarafta da var. Şimdi ben aynaların şu giriş boğazlarına, şu giriş boğazına, şuradaki boğazlarına şeyi, sarsıntıyı emmesi için şey takacağım. Nedir onun adı? Şunu takayım şuraya bir. Lastik contalar takacağım. Hem bu alt kısma hem şuraya. Zaten aynanın kendinin şurada bir lastiği var. Onun haricinde ekstradan da taktığım zaman o titreşimi tamamen alırız diye düşünüyorum. Gidon size biraz zayıf gibi görünebilir ama gayet mukavemetli, güçlü. Kaç milim onu bilmiyorum. Onu da ölçerim. Yani diyorum ya, tekniğinin hiçbirine bakmadım. Böyle görsel bir tanıtım yapalım istedim. Çünkü almak isteyen arkadaşlarım, merak eden arkadaşlarım var. Başka sizlere gösterebileceğim ekstra oksijen sensörlerini buraya koymuşlar. Bunlar da biraz, dediğim gibi, ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama biraz dandiklik yerleri var. Mesela şu olayın bunda olmaması lazım. Az önce video çekmeden önce fark ettim onu. Tekerin düzgün ayarlanmaması gibi. Başka ne vardı? Motor şeyde çalışmıyor. Şimdi sesini dinleteceğim biraz sonra. Motor ayaklıktayken çalışmıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz küçücük şey sensör. O sensöre bu ayak değdiği zaman çalışmıyor. Ekstradan buraya motoru açıp kapayabilmek için göstereyim tekrardan şöyle ben. Rahatlıkla
şu hareketi yapabilmeniz için çok iyi bir şey. Bak, enjeksiyonu kapattı, açıyor. Yani bu olay çok iyi olmuş. Normalde oraya koyduğun zaman onu çıkartmak için bir sürü arayış yapar mıydım bilmiyorum ama yani şu haliyle gayet iyi, geniş olmuş. Yani takıldığım en büyük nokta şunun çok açık olması. Normalde şurada olabilirdi bu olay. Şu ayak peginin şurada olması çok iyi olurdu. Parça sıkıntısı çekilir mi motordan? Hiç zannetmiyorum. Şimdi şu motoru bir boşa alayım. Tık diye geçiyor ama 1-2'de vites geçişi biraz sert. Onu söylemiş olayım. Şimdi sevgili kameramanım, sağ tarafa geç. Ben de şöyle şu kabloyu şöyle sağa alayım. Ayaklıktayken çalıştıralım diyeceğim. Maalesef çalışmıyor. İkinci vitese geçirmişim. İşte burada henüz alışamadım ben bunun vitesine. Şimdi sıfırda. Motorun sesi bu arkadaşlar. Şöyle. Gayet motorun enjeksiyon sesi de burada. Yani hissedilecek bir enjeksiyon sesi yok motorda. Motor yüksek sesli çalışmıyor arkadaşlar. Egzoz motorun o devir dayım, sibop, şangırtı sesini kapatıyor. Şöyle ayakları alayım, kapatacağım. Evet, kapattı. Ayaklı açayım. Tek marşta çalışıyor. Yani motordan istediğiniz performansı size rahatlıkla verebilecek bir makine. Rahatlıkla verebilir yani. Uzun yol seven arkadaşlar için. Şimdi bundaki hızı soracaksınız kaç yapabilirim diye. Sitede 120 yazıyor. 120'yi görür mü bu motor? Rahat görür. Yani rodajını yapmanıza da bağlı. Çünkü yeni bir makine bu. V-Twin ben 350'likle 145'leri çok rahat görüyordum. Hatta 130 gibi bir rakamla Düzce Anlas Lastik Fabrikası'nın önünde köpeğe çarpmıştım. Kamyonun altından fırlamıştı. Motorda sadece şu sağ ayaklıkla şurası zarar görmüştü. Onun haricinde bir problemim olmamıştı. Egzoz dediğim gibi o gürleyen sesi de veriyor. Yoldayken şöyle kapatalım. Ayaklığı açmadan motoru yatıralım gibi. Ondan sonra tam oldu. Motorda şöyle bir de güzellik fark ettim. Yoldayken birinci viteste yani o devri aldığındaki bu patlama sesi çok farklı oluyor. İkinci viteste farklı, üçüncü viteste farklı. Yani devri değiştikçe motorun sesi daha güçlü oluyor. Onu söyleyebilirim. Yani bu durduğu yerde ben gaz açıyorum bu şey değil. Yoldaki sesi çok farklı. Yani örnek veriyorum, ben biraz sonra buradan bir hareket edeyim. Çok farklı bir ses çıkacak. Sinyaller dediğim gibi. Ha bir de ekstra dikkatimi çeken olay. Arka stop. Çok yakışıklı bir stop yapmışlar. Şimdi bir fren yapalım. Nerede? Bu stopun yanışı, tepkisi. Evet. Gayet güzel motor arkadaşlar. Şimdi size bunu kötüleyebilirler. Yok öyleydi, böyleydi, şöyleydi, falandı, fişmandı. Değil arkadaşlar. Motor çok iyi. Yani bu fiyatlara alınabilecek harika bir motor diyebilirim sizlere.
Gönül rahatlığıyla da kullanılabilir. Şimdi motorda yağını suyunu eksik etme diye bir olay var ya. Bunda yağ, su değil. Sadece yağ. Yağını koyun, suyu yok. Yani bir sıvı soğutması yok yani motor bomboş ya. Motorun motor kısmı blok. Yani şurayı size göstermek istiyorum ama vidalar var şuradan. Bunları büyük ihtimalle yarın açtığım zaman gösteririm size. Hani motorun ciğeri böbreği yok arkadaşlar. Ne görüyorsanız her şey motora ait burada. İşçiliğe gelirsek. Yani şöyle yaklaş göstereyim ben gel. Hatta sen bu tarafa gel şu içeriği göster. Yakınlaştır. Burada kabloları böyle gelişigüzel buralara koymuşlar. Görünüyor mu oradan? Görünüyor. Tamam. Yani ekstra şey vardı bak burada. Şu neredeyse dışarıdaydı. Bu şey cihaz bağlamak için olan soket 6 girişli. Yani bunu ben motor almaya gittiğimde şurada duruyordu bu. Yani garip bir şey ama bunları ben kendim toparlayacağım. Yani bu motorları veya da böyle motorları kullanıyorsanız şayet eliniz anahtar tutmalı. Motor mekanik olduğu için çok bir hata verir mi bilmiyorum. Onu deneyip göreceğiz. Fakat 350'den aldığım hissi fazlasıyla bana verdi. Kavraması, vites geçişleri, motor güçlü. Ciddi anlamda güçlü. Bunu size hissettiriyor. Ekstra birkaç detaydan daha bahsedeyim. Şöyle fara gelelim. Şurayı bir gösterelim. Oradan şöyle. Şu alandan gösterirsen çok iyi olur. Şimdi şu far gösterge soketi. Yani öyle bir saçma bir şekilde bunu dışarıda bırakmışlar ki bu soketin bunun ne işi var burada? Yani bu göstergenin içine sığmıyor muydu? Koyamadınız mı? Sığdıramadınız mı da bunu buraya koydunuz? Şimdi bazı motorlarda şunu gördüm. Şunu düzgünce